Arkadaşlar herkese merhaba. Play to Earn denince akla gelen ilk kanala Kripto Kurdu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Doğukan. Yine çok güzel kazandırabileceğini düşündüğümüz, aslında yeni çıkmış bir oyun olan Yulgang. Tam olarak ismi nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu oyundan birazcık bahsedeceğim size. Oyun daha yeni çıkan, daha doğrusu token'ı daha yeni çıktı VMate'de. Oyun yine eski bir oyun bildiğim kadarıyla. Burada geldik, ilk gelişimimizi yaptık. Dün geceden itibaren olabildiğince hızlı ilerlemek için sizinle uğraştım. Şimdi 40 seviye para kazanma yolunda geldim. Nasıl kazanılacak, bu proje nedir, para kazanabiliyor muyuz gerçekten, buradan bütün bu soruların cevaplarını sizlere anlatacağım. Öncelikle oyunu görüyorsunuz. Oyun böyle klasik bir mobil oyun. Bu arada bilgisayar sürümü yok oyunun. Sadece iOS'tan ve Google Play'den indirebiliyorsunuz. Yulgang global olarak. Ama ben Bumu Player kullanarak, bir emülatör kullanarak bilgisayardan açtım bu oyunu. Çünkü telefondan pek oynamayı sevmiyorum aslında oyunları. Siz isterseniz mobilden, isterseniz başka yerden bu oyunu oynayabilirsiniz bilgisayardan emülatörler sayesinde. Öncelikle oyundan para kazanabilmek için bir 40 seviye olmamız gerekiyor. Onu hatta şöyle detaylarından bahsedelim. Hemen şunu da açayım ben size. Önce tig.tigonmobile.com'a girdik. Buradan bakın indirme linklerini görebiliyorsunuz veya Google Play'den, App Store'dan bunlara tıklayıp oyunu indirebilirsiniz. Bu oyun yine bir MMORPG oyunu ama gördüğünüz gibi böyle anime oyunu tarzında bir şey. Oyundan kristal kazanıyoruz. Bunları TIG'ye çeviriyoruz. TIG'leri Vemix kredite çeviriyoruz. Vemix kredileri Vemix'e ve buradan da exchange'lere, borsalara atabiliyoruz. Zaten diğer Vemix oyunlarına da aşinaysanız bu durum size çok kolay gelecektir. Utility token'ımız bu, gördüğünüz gibi. Bu şekilde çevirimi yapıyoruz. Bu şekilde mobilitelerinden vesaire gibi birçok farklı detaylarından bahsedebiliyor. Diğer oyunlarla gerçekten birebir aynı. Hani bu nasıl biz Darksteel'ları Draco'ya çeviriyorsak veya işte A3'te neydi Inetrionor'ları Inetrium'a çeviriyorsak burada da aynı şekilde oyun içerisinden kazandığımız kristalleri çevirebiliyoruz. Oyuna şöyle geri geçelim. Bakın yukarıda TIG diye bir buton var. Buraya bastığımda şu Forge kısmı level 40 olmadan açılmıyor. Level 40 olduktan sonra bir görev daha yapıyorsunuz. Şu en üstte çıkan bir görev oluyor. Second attempt mi? İkinci deneme tarzında bir şey. Sonra burası açılıyor. Buradan 549 adet kristal bir tane token ediyor. Peki bu token'ın fiyatı ne kadar? Gelin buna da bakalım. Şöyle Remix Wallet'ımıza geri girelim. Bakın burada en altta TIG'yi görüyoruz. TIG'nin şu anda buradaki değeri Rex'e girdiğimizde 0.03 Remix. Hatta 0.4 diyelim, biraz da ucunda var burada. Bu Vemix'in fiyatına bakalım hemen. 0.04. Vemix 18 cent ediyor. Şu anda coin'in değeri 18 cent. Yani 500 tane kristali 18 cent'e alabiliyorsunuz. Ben birazcık test yaptım oyuna başladığımda. Şu anda oyuna başladığımda bana bir 4000 tane kristal verdi zaten. Ben bir tane paket aldım. İlk karşıma geldiğimde şöyle 99 sente bir paket verdi bana, bir haftalık VIP paketi. Ucuz bir başlangıç, 15 lira olduğu için aldım. Siz bunu almasanız da devam edebilirsiniz. Ufak böyle bir güçlendirme verdi sadece bana. Toplam 120 tane ingot. Oyun kapalıyken de çalışıyor. AFK bir şekilde level kazanmaya devam edebiliyorsunuz. 2 saat bunun süresini uzatmış. Staminalar var, enerjilerimizi yükseltiyor vesaire gibi. Ben size ana hatlarını anlatayım. Ardından detaylı bilgiler için yine yayınlarda, diğer videolarda konuşuruz. Buradan çevirirken TIG kısmına geldim. Force gelip şuradaki tuşa basıp cüzdanımızı bağlıyoruz. Telefondan oynuyorsanız direkt zaten bağlayabilirsiniz. Vemix cüzdanınız telefonunuzda yüklüyse. Eğer emülatörden oynuyorsanız emülatöre de Vemix cüzdanınızı yüklüyorsunuz ve şuna bastığınız anda bunu bağlayabilirsiniz. Ardından Forge tuşuna basıyoruz burada. Bakın ben de şu anda 11.000 tane bu taştan birikmiş. Bunları Forge diyorum. Mesela 10 tane, 20 tane, kaç tane yapabiliyorum şu anda? Deneyelim şöyle bir. Mesela bir 10 tane yapmayı deneyelim. 10 tane yaptık. Confirm dedim. Vemix cüzdana geldi. Hata verdi. Bakalım, tekrar deneyelim. Tekrar geri girelim bir saniye. Nasıl forge yapabileceğimizi de görelim TIG tokenlarımızı. Saatte aşağı yukarı 1 dolar civarı bir para kazandırdı benim gördüğüm kadarıyla. Ama sürekli aktif oynamak gerekiyor bunu kazandırırken. Hani öyle kenara bırakayım kendi kendine dönsün tarzı bir şey maalesef yok. Bunda bir sıkıntı oldu. Tekrar bir Remix Vault'a bakalım. Bu oyunu bir kapatalım, bir hata verdi galiba. Oyunda şey açarken dikkatli olun, serverınızı EU2'de açın isterseniz. Çünkü yeni bir servermış. Bu yüzden yeni serverda başlamak bize her zaman avantaj sağlıyor. Biz EU2'de başladık oyuna. Onun da bilgisini vereyim. Bu şekilde bir giriş ekranı veriyor.
Normal Google Play hesabınızda mailinizle yine üyelik açıyorsunuz buradan. Bakın EU2'yi seçtim buradan. Enter Game diyorum tekrar. Evet, geri geldik. Tekrar TIG kısmına bakalım. Forge diyelim. Forge diyelim. 10 tane diyelim. Bizi Vmix cüzdanına bu şekilde attı. Evet, bakın imzaya bastım. Benim buradan şifremi girmemi isteyecek. Şifremizi yazdık. Devam edelim. Evet, tamamlandı dedi. Hemen aplikasyonumuza geri dönebiliyoruz şimdi. Bakın şu an oyuna geldiğimde benim 10 tane TIG token'ım elime geldi. Oyunda aslında kazanmak bu kadar kolay. Peki 40 level nasıl olacaksınız ve kazanmanın detayları neler? Ufak olarak bunlardan da başlayalım. Öncelikle diğer oyunlardaki gibi ana görevden ilerlemek, şu yan taraftaki bütün görevleri yapmak sizi 36 level'a kadar hızlı bir şekilde çıkartıyor. Ama ardından yavaşlamaya başlıyor bu iş. Çünkü görevler bitiyor. Sizin işte 37-38 level'a ulaşmanızı istiyor sizin ana görev. Bakın benim de şu anda 41'e istiyor hatta. O yüzden ana görev yapamıyorum. Ne yapacağız? Bu yukarıdan event tuşuna basıyorum. Hatta şunu şöyle tam ekran yapalım. Geldik buraya. Bu event kısmından buradaki görevleri, daily görevleri yapmak size çok fazla XP veriyor. Bakın 136.000, 136.000 vesaire gibi. O yüzden bu görevleri mutlaka yapın. Ardından bu recommended'da bakın yanında XP yazanlar sizin XP seviyenizi çok fazla arttırıyor. Bunları yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde güçlenip ulaşabileceksiniz 40 seviyeye. Benim yaklaşık toplam 5-6 saatimi falan aldı galiba bu seviyeye ulaşmak. Ama şöyle bir şey de var. Günlük görevleri bitirmeme rağmen ben 36 olabildim. Ardından yine günlük görevin yenilenmesi için ertesi günü bekledim. Yani dün akşam 10'da başladım. Ardından da sabah kalktığımda bir saat içinde falan tekrar 40 level'a ulaşabildim 36'dan 40'a. Ulaştığınızda peki ne oluyor? Haritadan böyle gelelim. Dragon Cave'e gelebiliyorsunuz. Şu Dragon Cave'in bunun toplam 7 tane katı var. 7 değil mi? Evet, 7 tane katı var. Bu 7 kattan biz sadece 40 level olunca ilk ikisinde kazanmaya başlayabiliyoruz. Beyaz taşlar var. Hatta bir tane bulalım. Beyaz taşlardan size kazanmayı da göstereyim. Kristaller nereden çıkartılıyor burada? Böyle haritada geziyoruz. Yerde beyaz kristaller. Kristal toplayıp bunları TIG token'a dönüştürüyoruz. Şöyle bir gezelim etrafta. Oyunun minimap'i olmadığı için böyle yerleri bulmak birazcık zor oluyor. Arada şimdi nerede olduğunuza bakmak için haritadan burayı da kullanabilirsiniz. Oyunun bir otomatik sistemi yok. Bittiğinde yenisini bulmanız gerekiyor. Evet, bakın bir tane buldum. Geliyorum buradan. Bunu kazmaya başlıyorum. Toplam böyle 6-7 kere falan kazabiliyor. Ve her birinden bak işte 38 tane kristal verdi şu anda bana. Tam daha kazsın. Mesela yine bir 38. 38, 40 civarı bir sayı veriyor. O yüzden bunlar önemli. Bunun bir de 2F, 3F, 4F, 5F ve 6F diye devam ediyor katları. Üst katlarda daha çok fazla kristal veren taşlar da var sanırım. Ama bunları kazabilmek için 60 level olmanız gerekiyor. O yüzden ben orayı da deneyimlemek için size 60 level'da kasacağım bu karakteri. Ve oradan da kazancın ne kadar yükseldiğini, ne kadar devam ettiğini görebileceğiz. Şunu da gösterelim. Bakın mesela şu anda 2 kişi aynı taşı kazabiliyor. Mesela atıyorum toplam 10 kere kazılıyorsa bu taş 5'ini o alıyor, 5'ini ben alıyorum. Ama aynı şeyde devam edebiliyoruz. Bu yüzden hani öyle birbiriyle savaş şu anda burada denk gelmedim. Bakın bir tane daha bulduk. Bunu da kasalım. Üst katlarda o nadir seviyeler çok daha fazla veriyor büyük ihtimalle bu kristallerden. O yüzden bir bakalım, deneyelim, bir de oralara çıkalım. 6. katta işte 5. katta nasıl kazandırıyor. Ve ardından yine güzel bilgileri sizinle paylaşırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bize YouTube yorumlarından, Telegram kanalımızdan mutlaka sorabilirsiniz. Yine sizin fikirleriniz neler? Bu oyunda bir gelecek görüyor musunuz? Ne kadar kazandırabilir sizce? Bunları da bizle paylaşırsanız gerçekten çok 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 güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.